Evet değerli takipçiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrikli araç şarj istasyonlarında dolandırıcılığa dikkat. Bu konuyla ilgili yurt dışında yaşanmış bir olaydan dolayı bu videoyu çekip sizleri bilgilendirmek istedim. Daha önceki videolarımda şarj istasyonlarında dikkat çektiğim bir konu vardı. Bu da sanal kart kullanımı. Şimdi farklı bir konuyu ele alacağız. Sanal kartı da tekrar anlatmış olurum. Şimdi elektrikli araç şarj istasyonlarında şöyle bir durum var. Yurt dışında ismini vermeyeyim bir firmada cihazların üzerine farklı QR kodlar oluşturarak ödeme yapılması, ödemenin firmaya değil QR kod oluşturan dolandırıcılara kanalize olmasını sağlayan bir dolandırıcılık yöntemi geliştirilmiş. Ülkemizde henüz böyle bir durum söz konusu olmadı ama tabii ki suistimale açık bir konu. Şarj istasyonu üzerinde ödemeleri yaparken QR kodları kullanmayı değil, daha çok ekranlı cihazları kullanmayı tercih etmeniz önemli. Ama QR kod varsa da QR koda dikkat etmemiz gerekiyor. Ödeme gerçek yerine gitmemiş olabilir. Şimdi burada size göstereceğim. Şu an biz ZES'teyiz. ZES'te gördüğünüz üzere cihazda bir ekran var. Burada ekranda sistem size QR kodu anlık olarak ekrandan çıkarıyor. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir müdahale yapılması çok da söz konusu değil. Dolayısıyla cihaz üzerindeki QR'ları değil, ekrandaki QR'ları kullanmaya çalışın. Zeynep Beril, Türkiye'de en yaygın, bizim en çok kullandığımız şarj istasyonları hangileri? Tokturugo ve ZES'i en çok kullanıyoruz. Başka? E-şarj. Başka? Yani başka pek şey yapmıyor. Başka pek aklıma gelen yok ama en çok onları kullanıyoruz biz genelde. Turugo, E-şarj, ZES, En Yakıt gibi böyle yaygın ağı olan istasyonlar, zaten bu istasyonlarda göreceksiniz ki cihazlarında ekran vardır ve ekran üzerinden işlem yapmanız sağlanır. Burada size şunu göstereyim. Mesela şu an ZES'teyiz. Bu arada herhangi bir işbirliği değildir bu. ZES'in AC şarj istasyonunda bile ekran üzerinden QR okutuyorsunuz. Cihazın dışında QR okutmuyorsunuz. Bu önemli bir konu. Gelelim daha önceki videolarımda da bahsettiğim ikinci bir konu var. Bu da sanal kart kullanımı. Bu şununla alakalı. Mesela ZES'te kartınızı tanımladınız veya E-şarjda veya Turugo'da kartınızı tanımladınız. Şarj işlemini yaptıktan sonra bakiye hesabınızdan çekildi. Bu normalde bir problem teşkil etmiyor. Yalnız ülkemizde şu an yaklaşık olarak 200'e yakın şarj ağı işletmecisi var. Zaman zaman özellikle uzun yollara çıktığınızda çok değişik, ismini ilk defa duyduğunuz şarj istasyonlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu durumda da özellikle bu uygulamaları indirdikten sonra zaten birçok bilginizi vermiş oluyorsunuz. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, e-posta, doğum tarihiniz. Yani birçok önemli bilgiyi maalesef sizden istiyor. Bunun da sebebi fatura kesilmesinden dolayı. Dolayısıyla önemli bilgilerinizi verdiğiniz bu istasyona bir de kredi kartı bilgilerinizi verirseniz aslında bayağı bir ciddi sorun teşkil edebilecek kadar bilgi vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden bu bilgileri verdiniz. Hani bunlar tamam belki çok da hani fatura kesilmesi anlamında birçok firmaya verdiğimiz bilgiler olabilir ama en azından kredi kartınızı, özellikle yüksek limitli kredi kartlarınızı vermeniz sıkıntı yapabilir. Bu da neden? Siz farklı bir uygulama indirmiş olabilirsiniz. Dolandırıcılıkla ilgili özellikle Apple uygulama marketinde belki olmayabilir ama Google Market'te farklı uygulamalar içine gömme yapılarak yani sizi yönlendirme yapabilirler. Yine QR aracılığıyla veya ekrandan da yapılabilir. Uygulamalarda özellikle sanal kart kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii sanal kart kullanımı her bankanın internet bankacılığından kolayca açılıyor ve buna limit tanımlayabiliyorsunuz. Hem yapmış olduğunuz enerji alımlarınızı kart üzerinden takip edebilir hem de güvenlik anlamında sadece açmış olduğunuz limit kadar risk almış olursunuz. Elektrikli araç şarjı güvenlik
açıkları noktasında benim şu an için anlatacaklarım bunlar. Sizin de eğer ki risk teşkil edeceğini düşündüğünüz noktalar varsa bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala Abone olmayı unutmayın. herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.